Çünkü kart saymayı bilip yine de para kaybeden birçok oyuncu var. Sebebi genellikle şu: oyunun matematik tarafını doğru yönetememek. Önceki videoda High-Low kart sayma sistemin tüm detaylarıyla anlattım. Ama Blackjack'te kart saymayı bilmek ve uygulamak, çoğu oyuncunun düşündüğü gibi tek başına kazanmak için yeterli değildir. Çünkü kart saymak size sadece şunu söyler: oyuncu olarak sizin avantajınız ne zaman oluşuyor? Ama bu avantajı gerçekten paraya çevirmek için 3 kritik konuyu anlamanız gerekir. Bankroll, yani para yönetimi, bet spread, yani bahis yelpazeniz, risk of ruin, yani iflas riskiniz. Bu videoda ayrıca kart sayarken bazı durumlarda temel stratejiden neden sapmamız gerektiğini ve indices, endeksler kavramını da ele alıyoruz. Önce bankroll kavramından başlayalım. Blackjack'te bankroll, kart saymak için ayırdığınız toplam sermayeniz, yani paranızdır. Yani oyunda kullanabileceğiniz tüm para. Burada çok önemli bir gerçek var. Bakın, kazinoyu yenmek için 2 şeye ihtiyacınız vardır. Birincisi beceri, ikincisi bankroll, yani paranız. Beceri kısmı şunları içerir: temel stratejiyi kusursuz bilmek ve uygulamak, kart saymayı doğru yapmak, true count'a, yani gerçek sayıma göre bahisinizi ayarlamak ve doğru strateji sapmalarını uygulamak. Ama yeterli paranız olmadan bu becerilerin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Blackjack'te kısa vadede büyük dalgalanmalar olabilir. Doğru oynadığınız halde uzun süre kaybedebilirsiniz. İşte bu yüzden para yönetiminiz kart saymanın temelidir. Şimdi burada devreye giren kavramlardan biri de risk of ruin. Risk of ruin, tüm bankroll'unuzu kaybetme olasılığıdır. Yani gelin buna sıfırı tüketme riski diyelim. Cebinizdeki bütün para bitiyor. Bunu şöyle düşünmek kolay olabilir. Diyelim ki 100 kart sayıcı aynı şekilde oynuyor. Eğer risk of ruin, yani mahvolma yüzdesi %5 ise, bu 100 oyuncudan yaklaşık 5'i tüm parasını kaybeder, 95'i ise oyuna devam eder. Profesyonel oyuncular genellikle bu riski %1 veya %2 seviyesinde tutmaya çalışırlar. Çünkü risk yükseldikçe paranızın büyük kısmını kaybetme ihtimali de hızla artar. Şimdi ikinci önemli konuya gelelim. Bet spread, yani bahis yelpazesi. Bet spread, sevgili dostlar, minimum bahis ile maksimum bahis arasındaki farktır. Kart saymanın mantığı aslında oldukça basittir. Count, yani sayım yükseldiğinde oyuncunun avantajı artar. Count düştüğünde ise avantaj tekrar kazinoya geçer. Bu yüzden kart sayıcılar count yükseldiğinde bahislerini büyütürler. Count düşük olduğunda ise minimum bahisle oynarlar. Örneğin bir oyuncu bir birimiyle başlayıp yüksek count'ta 10 veya 12 birime kadar çıkabilir. Ama burada önemli bir soru ortaya çıkar. Benim bankroll'um şu kadar ise ve kabul ettiğim risk of ruin, yani mahvolma riskim şu kadar ise, maksimum bahisim ne olmalı? İşte burada sevgili dostlar, bet spread, risk of ruin birbirine bağlı hale gelir. Yani bahisleri çok küçük tutarsanız avantajınızı yeterince kullanamazsınız. Ama bahisleri fazla büyütürseniz bankroll'unuzu gereksiz risk altına sokarsınız. Bu yüzden doğru bet spread seçimi kart saymanın en kritik kararlarından birisidir. Videomun sonuna doğru bu 3 matematiksel ilişkiyi nasıl yönetebilirsiniz onu anlatacağım. Ama şimdi 3. önemli konuya geçelim: endeksler. Sevgili dostlar, temel strateji Blackjack için en doğru başlangıç stratejisidir. Blackjack temel stratejisini bilmeden Blackjack'te oynayıp başarılı olma ihtimaliniz yoktur. Ama kart sayarken bazı durumlarda temel stratejiden sapmak gerekir. Çünkü destedeki kart dağılımı değişmiştir. Örneğin bazı ellerde normalde kart çekmeniz gerekirken sayım çok yükseldiğinde stand etmek, yani kart istememek daha doğru olabilir. Ya da tam tersi. Yani normalde kart istemeyeceğiniz bir elde sayım çok düştüğünde kayıt istemek daha doğru olabilir. İşte bu strateji değişikliklerine indices, yani endeksler denir. Profesyonel kart sayıcılar genellikle en önemli 20-30 endeks değerini ezbere bilirler. Ve bu küçük değişiklikler uzun vadede oyuncu avantajını biraz daha arttırır. Şimdi burada pratik bir noktaya geliyoruz. Bankroll hesapları, risk of ruin hesapları, bet spread optimizasyonu oldukça matematiksel konular değil mi? Bu yüzden profesyonel kart sayıcıların çoğu bu hesapları yapmak için özel yazılımlar kullanırlar. Yani sevgili dostlar, bu yazılımlara bankroll'unuzu girersiniz, kabul ettiğiniz risk of ruin oranını belirlersiniz ve program size şu bilgileri verir. Minimum bahisiniz ne olmalı? Maksimum bahisiniz ne olmalı? Hangi bahis yelpazesi daha verimli? Saatlik beklenen kazanç ne olabilir? Bu alanda en çok kullanılan 2 yazılım vardır. Uzak ara önde olan CVCX,
Casino Verite CVCX ve Blackjack Attack Risk Calculator araçları. Bu programlar kart saymanın matematik tarafını analiz etmek için geliştirilmiştir. Sevgili dostlar, bu videonun amacı bu yazılımları detaylı anlatmak değil. Ama eğer kart saymayı ciddiye alıyorsanız bu tür araçların varlığını bilmeniz önemlidir. Çünkü Blackjack'te gerçek avantaj sadece kart saymaktan değil, matematiği doğru yönetmekten gelir. Blackjack'te kart saymak size avantajın ne zaman oluştuğunu söyler. Ama bu avantajı gerçekten paraya çevirmek için bankroll yönetimini, bet spread'i ve risk hesaplarını doğru kurmanız gerekir. Çünkü Blackjack'te uzun vadede kazanan oyuncular sadece kart saymayı bilenler değil, oyunun matematiğini doğru yönetenlerdir. Bir sonraki videoda ise farklı bir kart sayma sistemine bakacağız. Knockout kart sayma sistemi. Yani knockout, bokstaki knockout kart sayma sistemi. Bazı oyuncuların high low'dan daha kolay bulduğu bu sistemin nasıl çalıştığını adım adım inceleyeceğiz. Üstelik bu sistemde bet spread yani bahis yelpazenizi belirlemek için ayrıca bir yazılıma da ihtiyaç duymayacaksınız. Onu da o videoda birlikte inceleyeceğiz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.